Ev Avcısı bugün Kuşadası Soğucak'ta. Soğucak bölgesi Kuşadası'nın biraz yukarılarında bulunan bir bölüm. Bunun ne gibi bir avantajı var? Harika bir manzarasının olması tabii ki en büyük avantajlarından bir tanesi. Ayrıca tertemiz bir havası, nefis bir oksijeni var. Sessiz, sakin, doğayla bir bütün içinde nefis bir bölge. Ve bizim evimizin de çok güzel bir manzarası var. Birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Hemen ayrıntılara girmeden önce evimizin biraz teknik bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Villamız 550-600 metrekare arsa payına sahip. 488 metrekare brüt, 365 metrekarede net kullanıma sahip. Villamızda 7 oda, 2 salon, 1 açık mutfak, 3 tuvalet, 2 banyo ve özel yüzme havuzu mevcut. Ayrıca bir de terasımız var. İsterseniz şimdi ayrıntılı bir göz atalım. Ahşap kapımızdan içeriye girdik. Kapımızın ön tarafında bir pencere var ve bu içeriye doğal ışık girmesini sağlıyor. Hemen içeriye girer girmez yemek odası bölümündeyiz. Bu yemek odasının sağ tarafında salonumuz var. Hemen bir salonumuza göz atalım. Çok geniş bir salonumuz var. Salonumuzun doğu cephesinde bir geniş penceremiz mevcut ve bu pencereden sitenin yolunu görüyorsunuz. Evet, burada çok büyük bir şöminemiz var. Şöminemizin hemen yan tarafına geçiyorum ve burada 8 kişilik çok geniş bir masa koyulmuş. Ve bu bölümden tamamen manzaraya hakimsiniz. Çok güzel bir manzara var. Evin batı bölümünde salondan mutfağa kadar giden bir balkon mevcut. Burası dar bölümü. Birazdan yemek odasının karşı tarafına geçtiğimizde de geniş bölümü var. Bunun özellikle üzerinde duruyorum ki bu geniş bölümden harika manzarayı izleyebilirsiniz ve buraya güzel bir salıncak kurup bu nefis manzarayı gün boyunca izleyebilirsiniz. Evet, bu bölümden hemen mutfağımızı göstermek istiyorum. Mutfak bölümüne geçiyoruz. Mutfakta iki basamaklı bir bölüm var. 2 basamaklı bölümden yukarıya çıktığımız zaman mutfak tezgahımızın yanına geliyoruz. Ve mutfak tezgahımızın ön tarafında çok geniş bir pencere var ve içeriye doğal bir ışık giriyor. Mutfağımız zaten çok geniş ve burada da çok güzel bir mutfak adası koyularak bu bölüm değerlendirilmiş. Aşağıki bölümde de gene küçük bir yemek masamız var. 6 kişilik bir yemek masası koyulmuş. Tabii ki bu düzenlerin hepsini siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buradan tekrardan size manzarayı göstermek istiyorum. Aslında evin en büyük güzelliklerinden bir tanesi, evin her yerinden manzara full, kesintisiz görünüyor. Biz şu anda giriş katındayız ve giriş katından, hatta giriş katının altından bile manzarayı full bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben şöyle size açıp manzaramızı biraz da buradan göstermek istiyorum. Giriş bölümümüz 120 metrekare. Üst katımız 113 metrekare ve en alt katımızda 130 metrekare. Evimizin ne kadar geniş olduğunu buradan anlamış olursunuz. Girişe tekrar gelmek istiyorum çünkü girişteki bu yüksek tavan ve eğimli tavan buraya çok ayrı bir hava katmış ve burayı çok ferah gösteriyor. Burada gerçekten bir ferahlık hissedebiliyorsunuz. Ayrıca şurayı girişte atlamıştım. Hemen kısaca bir göz atalım isterseniz. Burada bir adet tuvaletimiz mevcut. Evde toplamda 3 tuvalet ve 2 tane banyo var.
Birazdan bütün ayrıntıları göreceğiz. Evet, buradan isterseniz hemen bir de üst katımıza çıkalım. Üst katımıza çıkarken merdivenlerde bir adet aydınlatmamız var. Böylelikle karanlık bir bölüm olmuyor. Evet, üst katımıza çıkar çıkmaz hemen ilk odamıza geçiyoruz. İlk odamız üst kattaki en küçük oda. Burada bu katta 3 tane yatak odamız var. Bir tanesi ana ebeveyn yatak odası. Evet, bu odadan dahi manzarayı görebiliyorsunuz. İsterseniz ben şöyle hemen açıp şuradan manzarayı göstermek istiyorum. Buradaki güzellik tabii ki bütün odalarda manzara olması. Bence bu çok önemli. Ayrıca burada 2 kapaklı bir gardırobumuz var. 2 kişilik bir yatağımız var. Ve buna rağmen çok geniş bir dolaşma alanı size kalıyor. Buradan odanın ne kadar geniş olduğunu görmenizi istiyorum. Evet, buradan hemen diğer odamıza geçiyoruz ve bence en güzel odalardan bir tanesi. Çünkü bu full panoramik manzaraya sahip bir oda ve batı bölümü, burası batıya bakıyor ve batı bölümü komple sürgülü kapıyla donatılmış ve evet, bu nefis havayı da içimize çekmek istiyoruz. Bugün biraz rüzgarlı bir havamız var. Fakat burada her zaman nefis bir havaya sahipsiniz. Yani şöyle demek istiyorum. Her türlü görsel burada harika. Her gün farklı bir görsel yaşayabiliyorsunuz. Burası kare. Az öncekinden biraz daha büyük bir oda. Gene burada 2 kişilik yatak koyulmuş. Gene 2 kapılı bir gardırobumuz var ve daha da geniş bir alan kalmış. Ve buradan manzaradan gözünüzü alamıyorsunuz. Evet, bu odadan da çıkalım. Ve bu kedi yolundan ana yatak odamıza geçiyoruz. Evet. Ana yatak odamız tabii ki en büyük oda. Aşağı yukarı 35-40 metrekare civarlarında bir odamız var. Ve burada bu kattaki tek balkon burası. Sizlere hemen balkonu da açıp göstermek istiyorum. Geniş bir balkona sahip. Evet, herhalde manzaramızı da görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi tekrar yatak odamıza geriye dönüyoruz. Ve hemen sizlere şu bölümü göstermek istiyorum. Çünkü burada bir geniş giyinme bölümümüz mevcut. Evet. Burayı da gösterdikten sonra. Şimdi burada ebeveyn banyosu diyebiliriz. Şöyle göstermek istiyorum. Ebeveyn banyosuna ya da ortak banyoya burada bir giriş var. Çok fazla geniş bir banyo. Evet, bu bölümden de bir çıkış var. Aslında benim aklıma ilk gelen şeylerden birisi, acaba burası bölünebilir mi? Bölündüğü zaman burası ebeveyn banyosu olarak kullanılabilir. Burası da ortak banyo, tuvalet olarak kullanılabilir. Çünkü çok fazla geniş burası. Evet, buradan çıkalım ve hemen önce üst katımıza, terasımıza çıkmak istiyorum. Ve oradan şu güzel manzaramızı seyircilerimize gösterelim. 75 metrekarelik bir terasımız var. Fakat bugün sanırım biraz rüzgarlı olduğu için evet, uçmayız inşallah. Yok, o kadar da sert bir rüzgar yokmuş. Evet, 75 metrekare bir terasımız var. Ve terasımızda ayrıca bir pergolemiz mevcut. Burada çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz ve tabii ki en güzel manzara burada. Evet, şöyle bir göz atacak olursak sol tarafta ben Milli Park'ın dağlarını görebiliyorum. Bugün dediğim gibi hava biraz kapalı ve bulutlu. Ona rağmen nefis bir manzara var. Sürekli değişen bir manzaranız mevcut. Hemen burada Sisam Adası'nı görebiliyorsunuz. Ön tarafımız zaten Davutlar Körfezi ve sağ tarafta Kuşadası'nı da görebiliyoruz. Buradan tamamen 180 derece panoramik bir manzaraya sahipsiniz ve şunun da altını çizmek istiyorum.
kesinlikle buradaki manzaranız hiçbir zaman için kapanmayacak. Yani buraya çok yüksek yapılar yapılmayacak. Soğucağın en büyük özelliklerinden bir tanesi de sadece villaların olduğu bir bölüm. Yani yüksek katlı binalar burada mevcut değil ve kesinlikle bu bölümde önünüz kapanmayacak. İsterseniz şimdi de en alt katımıza gidelim. Şu anda bodrum katımızdayız ve bodrum katımız 130 metrekare. Burada da 4 tane odamız var ve çok amaçlı bir salonumuz var. İner inmez hemen sol tarafımızda küçük bir odamız var. Bu odamızdan şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bahçeye çıkabiliyorsunuz. Aşağıdaki 3 odadan ve salon tarafından bahçeye çıkabiliyorsunuz. Buradaki özellik, buradan yukarıya çıkan bir merdiven var. Yani arabanızla geldiniz, buraya park ettiniz. Hiç dışarı diğer kapıyı kullanmadan buradan aşağı bölüme gelebilirsiniz. Bu odayı ayrıca kullanabilirsiniz. Diğer odamıza geçmeden önce şurayı da göstermek istiyorum. Bu kattaki ortak banyo tuvaletimiz. Yüksek tavanlı bir banyomuz var ve burası çok güzel döşenmiş. Ben renklerini de çok sevdim. Evet, duşakabinimizi de çektik herhalde Doruk. Ayrıntılı olarak. Tamam. Buradan da o zaman çıkabiliriz. Evet. Banyomuzu da gösterdikten sonra diğer odalara geçiyoruz. Evdeki herhalde en karanlık bölüm bu oda. Ya evde çok fazla oda olduğu için inanılmaz derecede değerlendirebileceğiniz bölümler var. Yani burasını spor salonu olarak kullanabilirsiniz, çocuk oyun alanı olarak kullanabilirsiniz, çamaşır odası olarak kullanabilirsiniz, birçok yönlü, çok yönlü olarak kullanabilirsiniz. En karanlık oda demiş olmama rağmen burası buzlu camla, diğer odadan doğal ışık gelsin diye buzlu cam koyulmuş buraya ve 2 tane de havalandırması var. Evet, bu odamızdan da çıkalım. Hemen bunun yanındaki odaya girelim. Evet. Yine burada aslında küçük diyemeyeceğimiz bir oda daha var. Dediğim gibi gene çok amaçlı kullanabilirsiniz ve bu bölümden havuza çıkan bir kapımız mevcut. Son odamıza girmek istiyorum. Alt kattaki son odamız. Evet, buradaki son odamızdayız. Gene paralel aynı büyüklükte olan bir oda. Bunun aynı zamanda bahçe bölümüne bakan bir ışıklandırması var. Buradan havuza geçebiliyoruz. Burayı şu anda televizyon odası gibi kullanmışlar. Dediğim gibi o kadar çok alanınız var ki her türlü burası kullanılabilir. Evet. Doruk, çekimden sonra seninle bir el bilardo atalım mı? Ben tokatlarım yalnız. Yapma ya. O kadar iddialısın ha. Tamam, oldu o zaman. Programdan sonra boyunun ölçüsünü alacağım. Görüşeceğiz. Evet. Hemen buradan tabii ki en güzel bölümlerimizden bir tanesi. Yani her yer çok güzel ama tabii ki yazın herhalde en çok zaman geçireceğiniz alanlardan bir tanesi. Havuzumuzu görüyorsunuz herhalde. Burada bir bahçe alanımız var. Yeşillendirilmiş. Dediğim gibi videonun başında da en alt kattan yani -1'den bile full manzarayı görebiliyorsunuz. Ve yazın çok büyük bir ihtimalle çok büyük bir zamanınız burada geçecektir diye düşünüyorum. Evet, benim villamız hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Daha fazla ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız beni hemen arayabilirsiniz. Telefon numaralarımı bırakıyorum. Ayrıca açıklama bölümüne hem villanın fiyatını hem de diğer açıklamaları bırakıyorum. Ve tekrar ediyorum, hemen beni arayıp daha fazla ayrıntılı bilgi alabilirsiniz ve buranın size sunumunu hemen yapabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.